Selamlar sevgili dostlarım, nasılsınız, iyi misiniz? Bugün huzurlarınızda ZMT Prefabrik'in yapmış olduğu 90 metrekarelik ekonomik bir ev modeliyle karşınızdayım. Değerli dostlarım, bu evi yapılırken temeline 50 santimetre yüksekliğinde C30 betonla temel atılıyor. Bunun üzerine de ev inşası yapılıyor. Şimdi dış tarafındaki malzemeyi göstermek istiyorum size. Bu değişik bir malzeme. Diğer prefabrik evlerde pek görmemiştik bundan. Buna içerisine sıkıştırılmış yüksek yoğunluklu, dansiteli diyeyim, köpükler konuyor. Yani normal köpükler gibi değil. Ana malzemesi köpük gibi, ona benzeyen bir malzeme. Manka panel olarak geçiyor bunlar. Manka panel pek duymuş olmayabilirsiniz. Bunların içerisinde aynı saç trapezlere benzer yapıda, yani sandviç gibi böyle iki tarafı kapalı, içinde de yoğunluğu çok yüksek bir köpük malzemesi var. Hani köpük deyince buzdolabı şeyi gibi anlamayın. Bu köpük malzeme işte sıcağı soğuğu tutması, ses yalıtımı anlamında bu şekilde fayda sağlıyor size. Şöyle evin etrafına doğru gezelim. Bu yapılan malzemenin iç tarafına ise nem bariyeri olacak şekilde farklı katmanlar ekleniyor. Yani bu kaplamanın iç tarafı içerideki duvarla birleşirken ekstra ısı ve aynı zamanda rutubet anlamında engelleyici kaplamalarla döşeniyor. Bunların içerisinde de yani bu bir defa hani mantolama yapmak istemiyorum ama yine de mantolama yapmış gibi de evi hem soğuktan hem sıcaktan korusun, aynı zamanda da nem önleyici özellikleri olsun diyenler için mantıklı olabilir. Şimdi dış tarafına şöyle baktığınız zaman da ev genel anlamda tek parça, yekpare diyoruz ya ev. O şekilde göründüğü için de görsel olarak da güzel bir görsellik sunuyor. Şöyle yakından da baktığınız zaman dış tarafında bunun hani sanayi tipi boya kullanıldığı için hani çizilme veya işte darbeye karşı şekil değiştirme gibi bir durum söz konusu olmuyor. Beyaz renkli penler tercih edilmiş burada. Yukarıda yine hava menfezleri var. Bu hava menfezleri hem rutubet tutmaması için hem de böcek yapmaması için çok gerekli bir özellik. Şöyle baktığımız zaman evin ön cephesine, salon tarafında yüksek, daha diğerlerine göre yüksek bir pencere tercihi yapılmış. Ön tarafta dikdörtgen uzun formatta bir veranda var. Evin giriş kapısı burada. Çelik kapının olduğu bölüm. Şimdi içeri geçeceğiz. 3+1 ev modeli bu. Net kullanım alanı 90 metrekare. Bu 90 metrekare 3+1'de bakın göreceksiniz siz de ne kadar yeterli bir alan sunacak size. Şöyle birlikte gezelim. Şöyle verandasına bakıyoruz. Tabanı seramikle kaplanmış veranda, toplamda 15 metrekare. Yeterlik olarak hani genişlik anlamda yeterliğini tabii ki size bırakıyorum. Yemek masası ve bazı oturma takımlarınızı koymak için uygun standartlarda genişlikte bir veranda. Evin üzerinde hani diğer evlerde gördüğümüz üzere çok büyük lüks detayları yok ama mantolamaya önem verilmiş. Dış tarafındaki bu malzeme, bakın dış tarafı, içi böyle hani puf puf yapan 5 kat yoğunlaştırılmış köpükle kapatılıyor ki bu da üstün yalıtım sağlamış oluyor. Şöyle arka cephesine de bakıp iç incelemesine geçeceğiz dostlar. Ev bu arada 500 metrekare arsa içerisinde yapılmış durumda. Şöyle arsayı da size göstereyim. 500 metrekare bir arsanın içerisinde ev. Dışarı tarafından baktığınız zaman bir ahşap görüntüsü var. Görüntü olarak da aslında güzel bir görüntü sağlanmış. Benim de çok sıklıkla rastlamadığım, yeni kullanılmaya başlanan bir malzeme bu. Manka panel denen malzeme. Ben bunun daha detaylı fabrikadaki araştırmasını da yapacağım. İç katmanlarını gördüm. Ama şimdi teknik detaylarını, nasıl üretildiğini filan fabrikasında da incelemesini yapacağım. Ama görüntü itibariyle dış taraftan sanıyorum siz de beğenirsiniz. Benim gözüme şık göründü. Evin etrafını dolaşmaya devam edelim. Dış taraflarına baktığınız zaman kaplama komple etrafında devam ediyor. C30 temel üzerine yapıldığını söylemiştim evin. Şimdi etrafını da gördükten sonra evin iç incelemesine doğru geçelim. Bu arada evin incelemesini yaparken biliyorsunuz artık yorumlarda siz istediğiniz için evin fiyatını net bir şekilde, metrekaresini net bir şekilde size açıklamaya dahi girmenize gerek kalmadan sözlü olarak video içerisinde söyleyeceğim. Bundan sonra da sizin istediğiniz gibi olacak arkadaşlar. Evin iç incelemesine geçmeden çatı hakkında da bilgi vermek istiyorum. Çatının makasları konduktan sonra makasların üstü OSB ile kaplanıyor. OSB'den sonra da nem bariyeri çekiliyor. Rutubetten koruması anlamında çatıyı. Sonra da en üstüne şurada gördüğünüz metal kiremitler yapılıyor.
Buna metal kiremit deniyor. Bunun adı bu. Normal işte metalden yapılmış bir ürün. Kiremitin demiri diyebilirsiniz. Metal kiremitle kapatılıyor. Dış cephesini incelediğimiz bu şık evin şimdi iç tarafına geçiyoruz. Metrekare fiyatını ben size verdiğim zaman evinizin, yani yaptırmayı hayal ettiğiniz evinizin kaç para tutacağını, anahtar teslimi yaptırmak isterseniz tabii konuşmanız lazım. Evinizin maliyetini net olarak öğreneceksiniz. Girişte antrasit ve ceviz çizgili standart güzel bir çelik kapı karşılıyor. Hol biraz daha geniş. Yani diğer evlerde gördüğümden daha geniş bir hol alanı sunulmuş. Yukarıda düz led lamba kullanılmış. Bakın hani sarkma olmadan doğrudan düz lamba kullanılmış. Duvarlarda da yine beyazın bir tonu renk kullanılmış. Şöyle girdiğiniz zaman holden bütün odaları tek seferde görüyorsunuz. Doğru ileride de banyo tuvalet var. Şöyle buyurun birlikte sırayla gezelim. Önce salon tarafına bakıyoruz. Kapılar bu arada standart böyle şeker beyazı bir tonda güzel panel kapılar yapılmış. Değerli dostlarım, salon tarafına bakarken zemini de göstereyim. Gri tonda ahşap görünümlü desenli gri tonda laminatlar kullanılmış, 8 milimetre. Yukarıda yine benzer şekilde aydınlatma kullanılmış. Şöyle görünsün diye açayım. İçeriye baktığınız zaman oturma gruplarınızın ve oturma alanınızın rahatlıkla sığabileceği bir büyüklüğü görüyoruz. Şöyle geniş açıdan da gösteriyorum. Siz istediğiniz için hem geniş hem dar açıdan gösteriyorum ki proje aklınızda tam olarak otursun. Giriş tarafı da geniş açıdan gösterip hemen diğer odaya geçiyoruz. Şöyle girdik. Bakın sırasıyla şuradaki salona baktık. Şimdi geçiyoruz. Diğer yatak odasına bakıyoruz. Buyurun. Bu yatak odası da evin daha yeni gezdiğimiz arka cephesine bakan oda. Benzer şekilde laminat burada da kullanılmış. Kare led burada da var. Evin içerisinde gördüğünüz üzere lüks detaylardan çok fazla kaçılmamış. Bunu neden söylüyorum? Hani size verdiğim fiyat var ya, hani şu paraya da yaptırabilirsiniz, bu paraya da diye. İşte o fiyatın alt sınırındaki bir evden bahsediyoruz. Ama bu kalitesiz ev demek değil. Yani evin içerisinde kalite anlamında bir şeylerden kaçınılarak işte depremde güvensiz olduğu anlamına gelmiyor. Sadece lüks detayları bulunmuyor. Dilerseniz daha çok sevdiğiniz mutfak bölümünden devam edelim. Mutfak tarafından incelemeye devam ediyoruz. Girdiğiniz zaman iki tarafından aydınlık olan ferah bir mutfak görüyoruz. İçeride bu arada doğalgaz petekleri de döşenmiş durumda. Yani prefabrike evler neyle ısınır diye sorduğunuz için bunu belirtiyorum. Sizin arsanızda ne vasıf varsa onunla ısınır. Yani doğalgaz varsa onunla, soba, klima ne varsa onunla ısıtabilirsiniz. Mutfağa girdiğiniz zaman bakın ıslak bölümler seramikle kapatılıyor. Şuraya yakından bakıyoruz. Seramikle arka taraflar kapatılıyor. Seçtiğiniz musluğun teslimi yapılıyor. Opak beyaz renginde vakum kapak kaplamaları yapılmış durumda. Bu kapaklar MDF dolaptan yapılır. Dış tarafında da vakum kaplama yapılır. Mat renkli bir siyah kulpla da bu görüntü tamamlanmış durumda. Mutfağın bu bölümünde ankastre malzemenizin konacağı boşlukta bırakılmış. Arka taraflarda yeterli sayıda prizler görüyoruz. Burada yine yüksek bir havalandırma penceresi var. Mutfaklarda bu mutlaka lazım bir detay. Buzdolabı büyük boy bir dolabın sığacağı genişlikte. Şöyle mutfak tarafına genişten de bakalım. Bu çok tercih edilen bir renk biliyorsunuz. Opak beyaz ve siyah kulplar tercih edilen bir renk. ZMT Prefabrik'in iletişim bilgilerini size açıklama bölümünde de sunacağım. Buradan doğrudan iletişime geçip ücretsiz tasarımınızı yaptırabilirsiniz. Şöyle geniş açıdan da gösteriyorum mutfağı. Yaklaşık 15-16 metrekare genişliğinde bir mutfak var. En geniş açıdan da size gösteriyorum. Plan tam aklınızda otursun diye. Buradan geldik. Giriş tarafında sol tarafta kalıyor mutfak alanı. Şöyle mutfağın dolaplarında işte karolajlı detaylar da yapılmış. Bunlar göze güzel görünen detaylar. Mutfaktan sonra evin girişinden hemen ileri sol taraftaysa yatak odası bölümü bulunuyor. Bu yatak odasının içerisinde ebeveyn banyosu da var. Şimdi o banyoya da bakacağız. Yatak odası şöyle banyoyu geçtikten sonra dışarıdan cephesinden ışık alan bir yatak odası. Şu an için burası oturma alanı olarak planlanmış durumda. Geniş açıdan gösteriyorum. Genişliğini siz de görün. Odaya girdiğiniz zaman şöyle banyo tarafını görüyorsunuz. Bu banyonun ardında da oturma alanınız var. Şimdi ebeveyn banyosuna da bir bakalım. Aynı bu arada zeminler normal salonda kullanılan zeminlerle aynı şekilde burada da kullanılmış.
Ebeveyn banyo tuvaletine bakıyoruz. Siyah renkli, bakın buzlu camı olan standart şık bir duşakabin görüyoruz. Yukarıya kadar ıslak zeminler seramikle kapatılmış. Şimdi ana banyo tuvalet bölümüne de bakıyoruz. 90'a 90'lık siyah renkli buzlu camlar olan bir duşakabin burada yapılmış. Yukarıya kadar seramikleri görüyoruz. Zeminden yukarıya kadar kaplanmış. Girişte hemen çerçevesiz aynası olan banyo mobilyasını da görüyoruz. Lavabosu da yine aynı şekilde uyumlu. Değerli dostlarım, şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Fiyatları biliyorsunuz ZMT Prefabrik'te yani bir makas aralığı var. Nedir bu? Evinizi yaptırırken ne kadar lüks bir ev yaptırmak istediğinize göre fiyatlar değişiyor. Yani siz bir evi 18.000 TL'den metrekaresini yaptırabilirsiniz ya da 32.000 TL'ye kadar çıkartabilirsiniz. Bu evlerde biliyorsunuz çelik gövde kullanılıyor, çelik konstrüksiyon şeklinde yapılıyor. Çelik gövdeli yapılan bu evlerde kullanılan çeliğin kalınlığı 1.2 milimetre. Hani 0.8 yapan da var, 1 yapan da var. 1.2 milimetre idealdir. Siz evinizi yaptırırken bu gördüğünüz evi metrekaresini 18.000 liradan yaptırabilirsiniz. Bu çelik fiyatıdır arkadaşlar. Profil fiyatlı değil, 1.2 milimetre çelik fiyatıdır. Bu standart fiyattır. Standart kalitesiz değildir. Ancak ben bu evi lüks donanımlarda yaptırmak istiyorum derseniz bu evi 32.000 TL'ye kadar yükselterek içerisine bir önceki videomuzu izlemediyseniz eğer mutlaka ona da bakın. O evdeki standartlarda yüksek lüks detaylarıyla yaptırmanız da mümkün. Kanalı takip etmeyen abonelerimiz lütfen desteğini esirgemesin. Beğenmeyi özellikle ve özellikle sevdiğiniz dostlarla paylaşmayı sakın unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoya kadar sağlık, esenlik ve güzellikler sizinle olsun diye duamızı iletiyoruz.